Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün ilk olarak hep birlikte bir İngiltere'nin eski savunma bakanı Ben Wallace vardı. Hatırlar mısınız? Hatta Türk SİHA'larına bir ara bir merak salmıştı. Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istiyoruz tarzında açıklamaları vardı. Ben Wallace Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi ve özellikle de Türk savunma sanayisinin lobiciliği açısından. Evet, lobicilik, savunma sanayinin lobiciliği olur mu demeyin, oluyormuş. Çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yani ürünlerimizi Türk savunma sanayi olarak nasıl daha iyi pazarlayabiliriz? Bu konuya dair görüşlerine yer verdi Boğaziçi Üniversitesi'nde Ben Wallace. İngiltere'nin eski savunma bakanı Ben Wallace dedi ki, Türkiye savunma sanayinde ne yapabilir? Bence cesur ve kararlı olunmalı. Girilmeyen pazarlara girilmeli. Bu bazen sadece daha iyi lobi yapmak demek. Sadece siyasetçilere değil. Türkiye bir kara sistemleri fuarımıza çok iyi bir zırhlı araç, hatta ana muharebe tankı getirmişti bir gün. Kara sistemleri başkanımıza sordum ben savunma bakanı olarak. Gördün mü Türklerin aracını dedim. Hayır dedi. Amerika'nın diğer ülkeler nezdindeki lobi gücünü küçümsememek gerek. Çok güçlüler. Chinook helikopterlerini iptal etmek istedim. Maliyet arttı. 14 tanesi 2,5 milyar doları aştı. İptal etmek istedim. ABD Büyükelçisi anında başbakana gitti. O yüzden diyorum ki ön saflarda olun, daha sert pazarlama yapın, peşini bırakmayın diye Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu Ben Wallace. Biz en iyi teknolojiyi evet yapmaya çalışacağız, fiyat performans her zaman kovalayacağız uluslararası pazarda, ama bir de önemli olan Ben Wallace'da değinmiş, pazar oluşturabilmek, lobicilikle pazar oluşturabilmek. Baskı kurmamız gerekiyor. Gerçekten de bu konuda Ben Wallace'a katılıyorum. Ben Wallace'a da pek bakmayın. Bu adam da emekli olduktan sonra aklı başına gelenlerden. Hani vardır ya öyle bir zihniyet. Yani Meret o zaman derler görevdeyken niye mesela şimdi Ben Wallace sadece Türk savunma sanayinin lobiciliğine değinmedi. Devamında Türk savunma sanayisinden övgüyle de bahsetmişti. Dün zaten kısa içeriğini yayınlamıştım. İzlemeyenler için Bayraktar TB2'ler benim dikkatimi çekti diyor Ben Wallace. Hava kuvvetlerimize dedim ki ya şundan alalım, bizim işimizi görür. Fiyat performans çok etkili. O dönemlerde de Bayraktar TB2 ortalığın içinden geçiyor. İşte Libyalar, Karabağlar, ortalık karışık, ama destan yazdığı dönemler vardı ya TB2'lerin. Çatır çatır her gün Rus hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi. İşte tam da o dönemlerde Ben Wallace savunma bakanıydı İngiltere'nin. Doğal olarak zaten dikkatini çekiyor. Biz de alalım dediğinde İngiliz Hava Kuvvetleri buna demiş ki yok efendim biz bunu alamayız. Bu maliyeti düşük bunun, albenisi az. Biz güneş batmayan imparatorluğuz. Bize böyle daha maliyet yüksek, işte 6 milyon dolarlık Bayraktar TB2 yerine ne bileyim 50-60 milyon dolarlık ABD SİHA'ları veyahut da İsrail Heron'ları, onları alalım tarzında bir dönüş almış. Devamında da Ben Wallace diyor işte mevzu diyor her zaman en pahalıyı almak değil diyor. Türkler bunu çok iyi başardı. Performans, maliyet, etkinlik kıyaslandığında Türkler ucuz maliyetlerle sahada gerçekten de çok iyi iş çıkarttı demekteydi. Sadece şunu diyeyim sizlere. Koskoca güneş batmayan imparatorluk bir gün gelecek ve Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında Türkiye'ye örnek almamız gerekiyor diye bir cümle kuracak ve Türk teknolojisine ben işte ulaşmak istedim ve bizimkiler kabul etmedi diye. Bunlar ne demek ya? Bunları hayal dahi edemezdik. Aslında bu Ben Wallace'ın açıklamaları bile şu an Türk savunma sanayisi ne durumda diye bir soru sorulduğunda en güzel cevap niteliğindeydi. Bunu lütfen çevrenizde yayın. Ben söylemiyorum. Koskoca güneş batmayan imparatorluk, onların deyimine göre İngiltere'nin eski savunma bakanı Ben Wallace söylüyor diyorum ve devamında ikinci konu başlığımızda beni çok heyecanlandıran bir habere gidiyoruz. Kıymetli dostlar, NATO bir tane yarışma yaptı geçtiğimiz günlerde. İşte NATO'nun gerçekleştirmiş olduğu bu yarışmada bir Türk markası, bir Türk teknolojisi herkesin dikkatini çekti. Bu yıl NATO tarafından savunma ve güvenlik alanlarında çift kullanımlı ileri teknoloji çözümlerini teşvik etmek amacıyla Diana programı kapsamında düzenlenen Innovation Hackathon 2025 yarışmasına ittifak ülkelerden 80'den fazla firma katılmıştı. ODTÜ Teknokent'te kurulan Skytech Robotik Teknolojiler firması ile yarışmaya katılan ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Erol Şahin ve Aksaray Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Veli Bakırcıoğlu, arıların savunma stratejisinden esinlenerek geliştirdikleri ve insansız hava araçlarına yönelik saldırı sonrası hedefin yaklaşık konumunu analiz ederek istihbarati bilgi veren yapay zeka destekli Strike isimli modül geliştirdi.
Gerçek zamanlı veri işleme ve yapay zeka destekli analiz yapabilen modül katıldığı tatbikatı başarıyla tamamladı. Mevzuya bakar mısınız? Şimdi dedik ya, bal arılarından esinlenilmiş savunma modülünde. Nasıl bir modül kıymetli dostlar? Modül insan hava aracından tamamen bağımsız çalışıyor. Örnek veriyorum, kamikaze dalış yapan Ukrayna-Rusya savaşında sıkça gördüğümüz insan hava araçları var ya, bomba yüklü. İşte o insan hava araçlarının tepesine Türk bilim adamlarının geliştirmiş olduğu modül yerleştiriliyor. Daha sonrasında örnek veriyorum, kamikaze insan hava aracına düşman askerler ateş mi açtı? O gelen merminin, isabet eden merminin ivmesinden, açısından, hızından yaklaşık olarak konum tespiti yapılıyor ve daha sonrasında evet, belki bir tane kamikaze insan hava aracı feda oluyor ama düşmanın yeri de ortaya çıkmış oluyor. Yani düşmanın iki tane seçeneği var. Ya bu strike modülü yüklü olan Türk kamikaze insan hava aracına ateş etmeyecek ve o kamikaze onu bulup imha edecek, veyahut da kamikazeye ateş edecek, kamikazeyi belki düşürecek ama yeri tespit edildiğinden dolayı daha sonra gelen Türk insan hava araçlarına karşı tamamıyla savunmasız kalacak. Mevzuya bakar mısınız? Bal arıları da böyleymiş. Bal arıları, örnek veriyorum, bir insana soktuğunda iğnesi hormonlar aracılığıyla diğer bal arılarına sinyaller gönderilmiş ve bal arısı sizi soktuğu zaman iğnesi sizin vücudunuzda olduğundan dolayı diğer bal arıları da hedef alırmış. Ama arı sizi sokmadan vız 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 sağınızda solunuzda uçup giderse hormonal olarak bir iz, sinyal yaymadığından dolayı diğer bal arıları sizi tehdit etmezmiş. Gerçekten de hani doğadan ilham alarak yani çıkmış oldukları şu yolculuğa bakar mısınız? Bu proje kesinlikle ama kesinlikle desteklenmeli. Hatta bu proje NATO tarafından bir mi destekleniyor? Biz el altından 5-10 destekleyeceğiz. Çünkü niye? NATO'da az şey değil, anladınız yani demek istediğimi. Hemen baktılar, gelecek var bu teknolojide, hemen gelin size şu forumlara, panellere, hocalarımızı şimdi her yere çağırmışlar. NATO'nun düzenleyeceği bilmem Avrupa'daki farklı panellere, konferanslara. Merak etmeyin, bu konuda gereken yapılacaktır. Çünkü bambaşka bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani modülü takıyorsunuz, tamam, bir tane kamikaze gidiyor ama düşmanın yeri ortaya çıkıyor. Kim ateş eder yani o modüle? Düşünsenize. Çünkü niye? Yeri ortaya çıktığı anda sayısız kamikaze var. Bunlar 300-500 dolarlık kamikazeler yani. Bir tane kamikaze vurulsa düşse ne olur? Önemli olan düşmanın yerini tespit edebilmek, değil mi? Gerçekten de mükemmel bir olaydı, sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımızda sizlere şimdi sürekli Türkiye'nin savunma sanayindeki teknolojik gelişmelerinden bahsediyorum ya. Biz bal arılarından yola çıkarak yeni yani dünyada eşi benzeri olmayan teknolojiler üretip dünyayı esip kavururken Yunanlar da bizim hakkımızda az buçuk artık gerçekleri öğrendiler. Son olarak bugün karşıma çıkan bir haberdi. Evet, görmüş olacağınız üzere Yunan basını diyordu ki bir sonraki savaş dünyada olmayacak ve Türkiye bunu biliyor. Strateji saati çoktan işliyor ve Türkiye önde demekteydi. Haberin devamında askeri teknoloji değişiyor. Artık üstünlüğü tanımlayan tanklar, savaşçılar ve fırkateynler değil. Veriler, sensörler, yapay zeka ve uzay. Ve Türkiye bunu anladı. Yunanistan henüz anlamadı. Ankara zaten kendi insan hava araçlarını uçuruyor ve şimdi uzaya dokunan askeri programlara yatırım yapıyor. Türk insan hava araçları sadece bilgi toplamakla kalmıyor. Aynı zamanda bombalama görevleri de üstleniyor. İnsanlı hava uçaklarına eşlik ediyor ve deniz ve kara muharebe ağlarına entegre oluyor. Ve Yunanistan ise hala ilkel hava savunması olmayan fırkateynler ararken Türkiye 5 İskandinav ülkesi için kendi mühimmat üretim hatlarını kuruyor. Ancak asıl tehlike insan hava araçları değil. Uydular, yapay zeka ve dijital platformlar, elektronik harpler, tam yanı başımızda inşa edilen savaş ekosisteminin tamamı. Yunanistan yanıt vermeli Türkiye'ye. Türkiye'nin yaptığı gibi dijital savaş alanlarına yoğunlaşmalı. Çünkü Yunanistan olarak ne kadar gecikirsek Yunanistan üzerindeki gökyüzü Türk sinyalleri ve Türk sensörleriyle dolacak. Ve birinin bir zamanlar dediği gibi yarının savaşı hiçbir uyarı vermez, sadece gelir diye Yunan basını haberini sonlandırmıştı. Yemin ediyorum var ya, şiir gibi ya, yarının savaşı uyarı vermez. Sessizce sadece gelir. Mevzuya bakar mısınız? Yani kıymetli dostlar, komşu artık gerçeklerin farkına, insan hava araçlarına birazcık varmıştı. Fakat Türkiye'nin özellikle de insan hava araçlarına çok büyük bir devrim yaratıp yani dünyada satılan insan hava araçlarının %65'lik pazar payına Türkiye'nin sahip olması bir kenara, Yunanların da dediği gibi
Türkiye görünmeyen sistemlerde de gerçekten de çok büyük oynuyor. Yapay zekalar, elektronik harpler, devamında sensörler, elektrooptikler, bunların hepsinde Türkiye olarak gerçekten de sessiz ama derinden çok önemli çalışmalarımız var. Bundan dolayı da Yunanistan, siz daha 3. Dünya Savaşı'nı karada, işte havada bekleyin, adamlar uzaya hazırlanıyor diye çok güzel bir haber girmişlerdi. Benim de hoşuma gitti. Son olarak sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.